Kıyamet alameti, Yecüc Mecüc ve gerçek Set görüntüleri. İslam inancına göre çeşitli kıyamet alametleri vardır. Ve bu kıyamet alametleri sırayla olacaktır. İşte Yecüc Mecüc de kıyamet alametlerinden biridir. Yecüc ile Mecüc denilen varlıklardan Kitab-ı Mukaddes'in yaratılış, Ezekiel, vahiy kitaplarında ve Kur'an'da da dahil tüm kutsal kitaplarda söz edilmektedir. İslam peygamberinin bazı hadislerinde Yecüc ve Mecüc kıyamet alametlerinden birisi olarak geçer. Bu kavmin çıkışı Mehdi'nin çıkışından ve İsa Mesih'in sahte Mesih Deccal'ı öldürmesinden sonra gerçekleşecektir. Yecüc ve Mecüc Allah'ın kendilerine musallat edeceği bir tür ile helak edileceklerdir. Yecüc ve Mecüc aslında ayrı ayrı iki kavimdirler. Birbirlerine vasıf olarak benzerler. Kendi aralarında da ayrılık içerisindedirler. Her bir kavim kendi içinde de kavim ve ırktır. Öylesine iri cüsselidirler ki yeryüzüne geldiklerinde insansı surette geleceklerdir. Doymak bilmez iştahları vardır. Yeryüzünde önlerine kattıkları canlı varlıklardan geriye bir şey bırakmayacaklar ve geçtikleri yerde sadece çıplak taş ve toprak kalacaktır. Karşılaştıkları canlı namına ne varsa yiyeceklerdir. Bir benzetme yaparsak aynen bir insanın fındık fıstık yemesi gibi. Nehirler ve göller onların susuzluğunu gidermeyecek, canlı nesilleri tükenecektir. Önlerinde balta girmemiş orman çıktığında, ormandan geçerken geriye ağaç ve yeşillik ve hayvan namına bir şey kalmayacaktır. Çölde hayat vardır ama onların geçtiği yerler çöllerden de kurak ve ıssız cansız kalacaktır. Ölülerini dahi ziyafet düzenleyerek yiyen ve bunu normal gören bir kavimdir. Ölüleri evlatları dahi olsa fark etmez, yiyecek namına ne varsa yerler. Hiçbir şeyi ve dışkılarını dahi ziyan etmezler. Mutluluk halinde yaşarlar ve çok hızlı ürerler. Laf anlamazlar. Allah inancı olmayan, akli yetersizlik içerisinde hiçbir şekilde yola sokulmaz, anlaşma yapılmayacak, yeryüzüne gelmiş geçmiş hiçbir insana, insanlık ahlaki ve değerleri olarak benzemeyecek zorba bir kavimdir. Kulluk ile sorumlu tutulmamış, hayvanlar gibi cennet ve cehennem korkusu olmayan ve ahiretten sorumlu tutulmamış varlıklardır. Zülkarneyn zamanında insanlar onları şikayet etmişler ve demişler ki, öyle varlıklar var, her şeyimizi yiyip içiyorlar. Zülkarneyn'de maden ilmi vardır. Demir ve bakırı toplatıp onların üzerine döktürür ve hala öylece durmalarını sağlar. Peygamber Efendimiz'den Hazreti Ayşe nakleder. Bir sabah kalktı, Yecüc ile Mecüc'ün bulunduğu yerden parmaklarını oval yaparak şu kadar delik açıldı diyor. Çok terliyor, çok sıkılıyor. Sıkıntılı bir sabah oluyor. Zülkarneyn onları yerle bir yere mi, gökte bir yere mi hapsetti? Sonrasında onların yani zamanı gelince meydana çıkaracağı yerde. Tefsirlerde, Urallarda, Çin Seddi'nde ve benzeri yerlere hapsedildiklerine dair rivayetler vardır. Dabbetül Arz çıktıktan sonra oluşacak olaylardır. Deccal'ın ölümünden sonra çıkacak son fitnedir. Yiyecek bulamadan kendiliğinden ölecek, dünya üzerinde bir tufan haline gelecek. Öldüklerinde cesetlerinin kokusundan hiç kimse bir şey yapamayacak ve toprakta bir şey bitmeyecektir. Allah gökyüzünden değişik varlıklarını indirerek onların cesetlerini kaldırtacaktır. Kehf suresi 93 ile 99. ayetlerde Yecüc ve Mecüc'e karşı Seddin yapımını şöyle anlatır. Nihayet iki dağ arasına ulaştığında onların önünde hemen hemen hiç söz anlamayan bir millet buldu. Ey Zülkarneyn dediler, Yecüc ve Mecüc bu ülkede bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onlar arasında bir set yapman için sana bir vergi vermeyi teklif ediyoruz. Ne dersin? O da şöyle cevap verdi. Rabbimin bana verdiği imkanlar sizin vereceğinizden daha hayırlıdır. Siz bana benden gücüyle yardımcı olun da sizinle onlar arasında sağlam bir set yapayım. Demir kütleleri getirin bana. Zülkarneyn iki dağın arasında demir kütleleriyle doldurup dağlarla aynı seviyeye getirince körükleyin dedi. Tam onu bir ateş haline getirince bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
Artık o Yecüc ve Mecüc ne Sedd'i aşmaya ne de onda delik açmaya güçleri yetmedi. Zülkarneyn bu Rabbimden bir rahmettir, bir lütuftur dedi. Rabbimin tayin ettiği vakit gelince bunu yerle bir eder. Rabbimin vaadi mutlaka gerçekleşir. O gün, yani kıyamet günü, onlar deniz dalgaları gibi birbirine çarparak çalkalanır. Sura da üfürülür. İnsanların hepsini bir araya toplarız. Enbiya suresi 96 ve 97. ayetlerde Sedd'in yıkılması ve Yecüc Mecüc'ün ortaya çıkması şöyle anlatılır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün setleri açılıp her tepeden dünyaya akın etmeye başladıkları, doğru vaadin vaktinin yaklaştığı sıra, işte o zaman kafirlerin gözleri birden dona kalır. Eyvah bizlere! Biz bundan tam bir gaflet içindeydik. Daha doğrusu kendimize zulmettik diyecekler diye anlatılır. Yecüc ve Mecüc anlatıları ayrıca Tevrat ve İncil'de Gog ve Magog isimleriyle anılıyor. Her iki dinin yorumcuları da Yecüc ile Mecüc'ü daha çok bir insan ırkı olarak nitelemiştir. Moğollar, İskitler, Çinliler, Kırgızlar gibi ırklar genellikle Yecüc, Mecüc olarak nitelenmiştir. Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılan, Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yayınlanan Divan-ı Lügat-ı Türk'te bulunan bir haritanın en doğusunda yarım daire görünümlü kalın bir kırmızı şeritle ayrılmış Yecüc ve Mecüc ülkesi ve hemen yanında Sed-i Zülkarneyn yazılmıştır. 17. yüzyılda Müslüman gezgin İbn Batuta Çin'e gitti ve Zeytun kentinde Müslüman tüccarlardan oluşan büyük bir topluluk ile karşılaştı. Seyahatnamesinde Zeytun ile Yecüc ve Mecüc Seddi arasında 60 günlük yolculuk olduğunu belirtti. İbn Batuta seyahat günlüğü notlarında Zülkarneyn Seddi ile Çin Seddi'ni kastetmektedir. Ama yeni yapılan bir keşif bunun gerçek olmadığını, Sedd'in aslında Kırgız dağlarında olduğunu göstermektedir. Bir grup araştırmacı Kırgız dağları üzerinde uçarken tam koordinatlarını veremeyeceğimiz bir bölgede iki dağın arasında insan elinde çıktığı açıkça belli olan bir yapı keşfederler. Dağın tepesine inerek yapının ne olduğunu anlamaya çalışırlar. İndikleri yerde bu setten kopmuş koca koca demir ve bakır kütleleri bulurlar. Bölgeye ikinci defa giderler. Bu defa yanlarında bir de jeofizik mühendisi vardır. Hassas cihazlar ile bölgenin röntgeni çekilir. Röntgen sonucunda insan elinden çıkan bu seddin boyunun aşağı yukarı 12 kilometre olduğu anlaşılır. Ayrıca seddin altında 20 kilometre çapında büyük bir oyuk bulunmakta ve bu oyuk daha da derine gitmektedir. Sedd bu oyuğun ağzını kapatmak.
Yecüc Mecüc kavmi bu oyunun arkasında ortaya çıkacağı günü beklemektedir. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın.